Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir örgü modeliyle sizlerleyim. Evet, mandalları görüyorsunuz. Acaba ne yapılacak diye düşünüyorsunuzdur eminim. Şimdi bu mandallarımız bazen kırılabiliyor, güneşte yanabiliyor. Bu demirleri ayrılabiliyor arkadaşlar. Ben o demirleri aldım, atmadım. Anahtarlık olarak değerlendirmeyi düşündüm arkadaşlar. Sağlam mandallarımı kenara alıyorum. Bir tane demir şu an için benim için bana yeterli olacak. İpimi de alıyorum. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Bir tane zincirli ipimi sabitliyorum. Ardından demirimi bu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyorum. Buradaki ipi arada yürüteceğiz arkadaşlar. Şu anda sık iğne yaparak devam ediyoruz. Etrafını dolduracağız. Arkadaşlar, eğer kanalıma hala abone olmadıysanız yeni fikirler için kanalıma abone olup takipte kalmanızı öneriyorum arkadaşlar şimdiden. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne yaparak etrafını dolduruyoruz. Buraya geldiğimizde şöyle aradan alıp ipimizi bu aradan geçirip yine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar ikinci aradan geçiriyoruz. Tekrar bu sefer de buradaki aradan geçiriyoruz. Evet, ipimizi buraya sabitledik. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Bu şekilde. İpimizi sık iğne ile sabitledik arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktamızı batıp kaydırma yöntemiyle ipimizi birleştiriyoruz. Bir zincir çekelim. Geriye dönelim arkadaşlar. Geriye dönüp sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Fakat burada 8 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğneyi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar 8 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekelim. Geriye dönelim. Bu sıraya da 8 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 sıra gideceğiz geleceğiz arkadaşlar. Toplamda 5 sıra yani gidip gelmeyle birlikte toplam 10 sıra olacak arkadaşlar. Ben tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben 5 sırayı tamamladım. 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi. Şimdi geriye dönüp 4 zincir çekiyorum. Bir tane fazla çektim. 2 kere doluyorum. Buraya hemen yanındaki göze batıyorum.
Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı göze batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar aynı göze batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki göze batıyorum. Bakın burada 4 tane zincirle birlikte 4 tane üçlü trabzan olmuş oluyor. Tekrar 1 2 3 ve 4. Her göze arkadaşlar 4'er tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sırayı tamamladığımda hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı tamamladım. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bu ipi arkada yürüteceğim arkadaşlar. Hemen şöylelikle bu halini göstermek istiyorum. Tabi bitmedi. Merak etmeyin. Kapatmayın, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunun süslemesi için minik bir çiçek yapacağız. Hemen sihirli halka yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. İkili trabzan yapıyorum. Bir kere daha doladım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Çiçeğimizin toplam 5 yaprağı olacak arkadaşlar. 2 tanesini yaptım. Diğer 3'ü de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz hazır. Arkasında iyice sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Arkadaki fazla ipi keselim. İpi de keselim. Ayıralım kendi ipimizi de. Şimdi buradaki ipi de saklayalım hemen. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğim hazır. Hemen silikon tabancasıyla şuraya öncelikle çiçeğimi birleştiriyorum. Ortasına minik bir silikon damlatıp bir tane de boncuk yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde anahtarlığımız hazır. Şöyle de göstereyim. Ben bir tane daha yapmıştım. Bu şekilde anahtar aparatı takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.